Merhaba arkadaşlar. Sunum başlığı dikkatinizi çekmiştir sanıyorum. Scrubber karbon emisyonunu nasıl artırmaktadır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bir gemiye scrubber takıldığında yüksek kükürtlü yakıt kullanarak SOx emisyonlarını azaltmak mümkündür. Ancak bir emisyonun azaltılması bir başka emisyonu artırmadığı takdirde. Scrubber bir gemiye takıldığında statik bir filtre gibi sadece SOx emisyonlarını azaltmamaktadır. Filtrenin çalışması için bir dizi pompanın da kullanılması gerekir. Scrubber kullanımı durumunda gemi büyüklüğüne bağlı olarak sistemde kullanılan pompaların çekmiş olduğu güç ihtiyacı ana makine mevcut güç tüketiminin %5'i civarındadır. Bu değer 5000 kW güç tüketen bir makine için 250 kW anlamına gelmektedir. Bu durumda ilave güç ihtiyacı nereden sağlanacaktır? Tabii ki dizel jeneratör üzerine ilave yük binecektir. Eğer tek DG kapasitesi yeterli değilse ikinci dizel jeneratörün devreye alınması gerekir. Bu yakıt sarfiyatını daha fazla artıracaktır. Bu ilave güç tüketimi doğal olarak geminin toplam yakıt tüketimini ve dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını da artırmaktadır. Bu videonun kapsamında olmamakla birlikte varsayılan kendi kataloğunda verilmiş olan değerlere bakarsak sistemin ilave güç talebinin doğurduğu yakıt maliyetlerine saf su tüketim giderlerinde eklenmesi gerekecektir. Gelin isterseniz bu güç talebi nereden kaynaklanıyor kısaca bakalım. Sonra gerçek bir dizel jeneratör performans eğrisi üzerinden ilave güç talebinin ortaya çıkardığı ilave yakıt sarfiyatına ve sebep olduğu karbondioksit emisyonlarının boyutunu değerlendirelim. Şekildeki grafik gerçek bir dizel jeneratöre ait performans grafiğidir. Başlangıçta gemi dizel jeneratörünün 400 kW elektrik ihtiyacını karşılarken grafik üzerinden saatlik yakıt tüketiminin 86.6 kilogram olduğunu görüyoruz. Scrubber takılıp sistem devreye alındığında sistemin ilave güç ihtiyacı mevcut ana makine gücü 5000 kW olsun. Bu durumda Scrubber'ın güç tüketimi mevcut ana makine gücünün %5'i yani 250 kW alır. Bu durumda jeneratörün yeni çalışma noktası 650 kW olacaktır. Bu yükte yakıt sarfiyatı ise saatte 129.6 kilogram olacaktır. Scrubber'ın kullanımı esnasında ortaya çıkan ilave güç talebine karşılık jeneratörün harcamış olduğu ilave yakıt miktarının 43 kilogram bölü saat olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi de fazladan yakılan 43 kilogram bölü saatlik yakıt sarfiyatının farklı DG çalışma saatleri için hesabını yapalım. Bu hesaplamada yüksek kükürtlü yakıtın fiyatı $250 olarak alınmıştır. Dikkat edilirse bu geminin farklı çalışma saatlerindeki ilave yıllık yakıt tüketimi 258 metrik ton ile 365 metrik ton arasında değişmektedir. Yüksek kükürtlü yakıtın emisyon faktörünü 3.2 olarak aldığımız takdirde çevreye yaymış olduğu ilave karbondioksit değeri 825 metrik ton ile 1170 metrik ton arasında değişmektedir. Bu bir gemi için ilave olarak $41.250 ile $58.500 arasında bir masrafa karşılık gelmektedir. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Bu maliyetlere saf su tüketim ve atık yönetim maliyetleri eklenmemiştir. Bu maliyetlere sodyum hidroksit tüketim giderlerini de eklemiş olsaydık toplam ilave maliyet yılda $119.250 ile $169.000 arasında değişecekti. 250 kW ilave yük talebinin seyir esnasında tek bir dizel jeneratör ile karşılanması mümkün olmadığından dizel jeneratörler paralel çalıştırıldığında bu maliyete %10 daha eklemek gerekecektir. Peki bu maliyetleri nasıl aşağı çekebiliriz? Mevcut gemilerde 2023'ten sonra yürürlüğe girecek ilave yakıt vergisini nasıl azaltabiliriz? Bu soruların cevabını bir sonraki videoda açıklamayı planlıyorum. Değerli arkadaşlar, kanala abone olarak desteğinizi sürdürmenizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın değerli arkadaşlar.